Tarih 16 Ekim 2021. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Napoli'de bir otelin önünde garip bir hareketlilik var. Birkaç kişi otelin otoparkına park edilmiş Fiat Panda'nın etrafında dolaşıyor. Niyetlerinin iyi olmadığı apaçık belli. Biraz sonra arabayı alıp kaçıyorlar. Aynı gece Napoli stadyumuna bir pankart asılıyor. İtalyan hoca bu olayı büyütmez ve esprili bir cevap verir. Panda, penso che prima di tutto bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno. Se poi hanno fatto tanti chilometri, le gomme come sono per viaggiare, e poi se non mi ci fanno ritrovare i CD di Pino Daniele dentro. Spalletti, Napoli'ye geldiğinde Mercedes'e binebilirdi. Şehirde rahat dolaşmak için Panda'yı tercih etti. İtalyan hoca gözlerden uzak lüks bir villada yaşayabilirdi. Fakat takımdaki sorunları halktan dinleyebilmek için otelde kaldı. Spalletti, Napoli'de başarılı olmak için şehirle bütünleşmesi gerektiğini biliyordu. E poi se non mi ci fanno ritrovare i CD di Pino Daniele dentro. Napoli taraftarlarının şampiyonluk festivallerine katılmasının üzerinden çok zaman geçti. Sahi, Napoli halkı en son ne zaman şampiyonluk kutlamıştı? Biraz zamanda yolculuk yapmamız gerekiyor. Sıkı tutunun. Arjantinli yıldız Maradona, Güney Amerika kökenleri nedeniyle Barcelona'da ayrımcılığa uğradığını düşünüyordu ve mutsuzdu. Ne tesadüftür ki Napoli'de bir Güney takımı olarak aynı problemleri İtalya'da yaşıyordu. 1984 yılının Haziran ayında Güneyliler buluştu. Maradona'nın Napoli'ye transferiyle 12 milyonluk transfer rekoru kırıldı. Ciro Ferreira, Salvatore Bagni, Fernando de Napoli'nin takıma kazandırılmasıyla artık Napoli üst sıraları hedefleyen bir takıma dönüştü. 86-87 sezonunda hücum hattına Maradona'nın yanına Careca ve Giordano'nun gelişiyle Magica üçlüsü kuruldu. Artık iyice güçlenen Gökmavililer hem tarihlerindeki ilk şampiyonluğu hem de İtalya Kupası'nı kazandı. Serie A tarihinde ilk kez Güney İtalya'dan bir takım Scudetto'yu kazanıyordu. Bu durum Maradona'yı sosyolojik açıdan farklı bir yere konumlandırdı. Arjantinli oyuncu, Güneyliler için sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda zengin Kuzeylilere karşı zafer kazanan bir halk kahramanıydı. Maradona, Napolili bir gencin tedavisini karşılamak için kimsenin gitmediği toprak bir sahaya giden bir yıldızdı. Maradona, futbolla tarihi ve sosyolojiyi birleştirmeyi seven biriydi. İngiltere'ye attığı golü Falkland Adaları'nın rövanşı olarak görmüştü. Napoli'de de aynı mesajı verdi. Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Entonces, Batcher a mí no me puede juzgar de ninguna manera. 88-89 sezonunda UEFA Kupası'nın kazanılması ve 89-90 sezonunda ikinci Serie A şampiyonluğu Napoli tarihinin zirve dönemiydi. Güneyliler bir rüyayı yaşıyor, Arjantin'den gelen küçük bir adamın önderliğinde zaferden zafere koşuyorlardı. Maradona, Napoliler için yarı tanrı konumuna yükseldi. Napoli halkı Maradona'ya olan sevgisini 90 Dünya Kupası'nda İtalya-Arjantin maçında en üst seviyede gösterdi.
Napolililer İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkelerinin değil, Arjantinli Maradona'nın saflarında yer aldı. Maradona ve Napoli 1990 yılına kadar yükseldi ve zirveye ulaştı. Artık iniş zamanıydı. Rüya bitti. Maradona, Ferreira, Zola gibi yıldız isimlerin ayrılmasından sonra Napoli düşüşe geçti. 6 sezonluk Serie B dönemi, 2004 yılında iflas açıklaması derken Napoli uzun yıllar başarılı günlerinin uzağında kaldı. Eski günlerine dönmek için hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi bilen birisi gerekiyordu. Film yapımcısı Aurelio De Laurentiis'in takımı satın almasıyla ilk adım atıldı. Napoli, Walter Mazzarri'nin teknik direktörlüğe gelişiyle Serie A'da ivme yakaladı. Maurizio Sarri yönetiminde şampiyonluğa çok yaklaştı. Kulüp son 10 yılda 4 kez ikinci olmuştu. Ama beklenen şampiyonluk bir türlü gelmiyordu. 2016 ve 2018 yıllarında Higuain, Hamšík, Lavezzi, Cavani, Insigne gibi yıldızlar son ana kadar Scudetto'yu kovalasa da hiçbirisi kupayı güneye getiremedi. Napoli halkı yıllarca Juventus'un dominasyonunu, Inter ve Milan'ın şampiyonluklarını, Lazio ve Roma'nın birer Scudetto'sunu üst katlardaki komşularının kutlamalarını izler gibi izlediler. Belki de daha farklı birisi gerekiyordu. Beklentilerin çok daha düşük olduğu, daha mütevazı birisi. 2021-22 sezonunda bir önceki yılı 5. sırada tamamlayan Gennaro Gattuso yerine Luciano Spalletti takımın başına getirildi. Napoli'ye Fiat Panda'sıyla ve evcil ördeğiyle gelen mütevazı bir adam Güney'in tarihini değiştirecekti. Spalletti futbolculuk kariyeri vasatı aşamamış bir hoca olarak Udinese ile çıkış yaptı ve Roma'da özel işler çıkardı. En iyilerinden birisi olup olmadığı tartışmalı olsa da farklı yaklaşımlarıyla öne çıktı. Daha sahte 9'un ne olduğu bilinmezken Roma'da Totti'yi bu rolde kullandı. Totti 24 maçta 15 gol 9 asistle oynayarak harika bir sezon geçirdi. Spalletti hücum hattında dinamik bir yapı kurarak Napoli'yi hızlı ve yaratıcı bir takıma dönüştürdü. Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Fabian Ruiz, Koulibaly gibi önemli ama aynı zamanda yaşlı ve maliyetli oyuncular yerine genç ve potansiyelli isimler kadroya katıldı. Gürcistan'dan 10 milyon euro gibi düşük bir bedelle Hvicha Kvaratskhelia transfer edildi. Santrfor pozisyonu Lille'de parlayan Osimhen'e emanet edildi. Sağ kanatta Meksikalı Lozano ile hücum hattı tamamlandı. Raspadori ve Simeone gibi isimlerle gol yolları desteklendi. Orta sahada Anguissa, Lobotka ve Zielinski üçlüsüyle istikrar yakalanırken Elif Elmas, Ndombele ile rotasyon sağlam tutuldu. Defansta Koulibaly sonrası alınabilecek en iyi stoper Kim Min-jae Fenerbahçe'den transfer edildi. Min-jae Rahmani tandemine sağ bekte Di Lorenzo, sol bekte Mario Rui ve Getafe'den gelen Matias Oliveira eşlik etti. Kalede Alex Meret şampiyon kadro tamamlandı. Spalletti sıra dışı bir adamdı ve takımı da sıra dışı oynatıyordu. Elif Elmas sağ bekte görülebiliyor, sağ bek Di Lorenzo ya da sol bek Oliveira orta sahanın merkezinde pas dağıtabiliyordu. Anguissa sahada o kadar çok geziyordu ki orta sahanın neresinde oynadığını bilmek oldukça zordu. Koulibaly'nin yeri dolmaz derken defansta Kim Min-jae Avrupa'nın en iyi stoperlerinden birisine dönüştü. Saha içinde takım sıra dışı bir yapıdaydı. En iyi olmak yerine farklı olmayı seçerek başarıyı yakaladılar. Maradona'nın ruhu yeşil çimlerde hissediliyordu. Güçlü, atletik oyuncuların tercih edildiği bir dönemde Gürcistan'dan gelen bir çocuk
sokakta oynar gibi futbol oynuyor ve sertliğiyle bilinen İtalya Ligi'ne damga vuruyordu. Osimhen, Careca'dan farksızdı. Napoli'nin eski toprakları Osimhen'in kafa gollerinde Careca'yı hatırlamadan edemiyordu. Kasım 2020'de aramızdan ayrılan Maradona'nın maneviyatı eski adıyla San Paolo, yeni adıyla Diego Armando Maradona stadında fazlasıyla hissediliyordu. Geçmişteki başarılı günler ve günümüz arasında ruhani bir köprü kurulmuştu. Bu ruhani benzerlikler birden fazla olayda kendisini gösterdi. Şampiyonluk kehanetleri bir bir gerçekleşmeye başladı. Napoli son kupası olan İtalya Süper Kupası'nı 1990'da Juventus'u 5-1 yenerek kazandı. Maradona'lı, Careca'lı kadronun son zaferiydi. Bu yıl Napoli, Juventus'u 5-1 yenerek o günlere bir selam çaktı. 1986 yılında Arjantin Dünya Kupası'nı almıştı. Napoli'de Arjantin'in Dünya Kupası zaferinden sonra ilk Scudetto'sunu kazandı. 2022 yılında Arjantin yine Dünya Kupası'nı kazandı. Napoli'de bu tarihi daveti geri çevirmedi ve 33 yıl sonra tekrar Serie A'yı kazandı. Napoli son şampiyonluğunu kazandığında Inter, Lazio, Milan'a kaybetti. Napoli bu yılda yine Lazio, Inter ve Milan'a mağlup oldu. Şampiyonluk kehanetleri tamamlandı. Güneyde kutlamalar başladı. Artık apartmanın alt katındaki çocuk seviniyor. Seyretme sırası üst katlarda oturan Kuzeylilerde. Şimdi akıllarda tek bir soru kaldı. Spalletti'nin Fiat Panda'sı nerede?